Merhaba kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için güzel bir tatlı hazırlayacağım. Çok kolay, pişirmeden anında hazırlanabilen parfeyle böyle güzel bisküvi pastası arasında bir tatlı olup üzerinde de çikolata sosu olacak. Tatlımızda neler var? 2 tane muzumuz var burada. 2 adet muz, 1 poşet bebe bisküvisi. Bir paket olursa paketin içinde çok oluyor. Bu poşetler halinde olan bir poşet. Kıymetli seyircilerim, burada 250 mililitrelik süt, 2 poşet şanti, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 çay bardağı fındık, üzerine çikolata sosunda 1 poşet çikolata sos ve burada yarım litre süte ihtiyacımız var. Son derece kolay. Buradaki püf noktası, burada karıştırma kabının içinde, buradaki cam kabın içinde şantiyi köpürteceğim. Aynı zamanda burası başka bir kabada ihtiyaç olmayacak. Bir de çikolata sos hazırlayacağım sizler için. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce tatlımızın şantisini köpürteceğiz. Şantide kıymetli seyircilerim, şöyle dolabımı açıp baktığımda 2 poşet şanti var. Biri baktım sade, biri baktım çilekli. Mutfakta çareler bitmez. Daha da güzel olur. Çilek aroması da olmuş olur tatlımıza diyerek çilek aromalı şanti ve sade şantiyi Bismillahirrahmanirrahim diyor. Buradaki karıştırma kabımızın içine döküyoruz. Şantimiz güzelce köpürdü, kıvam aldı. Ölçülerini hemen sizlerle paylaşacağım şimdi kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi şantimiz 2 poşet şanti, 250 mililitrelik süt. Yani biz 200 mililitrelik bir bardak koyduktan sonra biraz daha koyduğunuz zaman 250 oluyor. Böyle kıvamlı olması gerekiyor kıymetli seyircilerim. Güzel kıvamlandı. Şimdi devam ediyoruz. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genelde mutfaklarda yaşanan bir kazalar oluyor. Mikserlerle, böyle parçalayıcılarla filan. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi şu anda buradaki mikserimiz fişte takılı. Tellerini çıkartmaya çalışmayalım. Fişte takılıyken Allah korusun bir an elimiz değebilir. Parmaklarımız sıkışabilir. Ondan dolayı her zaman için fişten çıkartıyoruz. Ne yapacaksak ondan sonra yapalım. Allah korusun. Seyircilerimden bayağı yorumlar geliyor. Şöyle kazalar yaşadık, böyle kazalar yaşadık. Ben de bir hatırlatmak istedim sizler için kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi buradan sonra artık elimizle devam edeceğiz. Bisküvileri güzelce 2'ye keseceğim şimdi. Hemen aynı kabın içinde bir de. Aynı zamanda başka bir kap kirletmeyeceğiz. Aynı kabı kullanıyoruz. Bisküvileri, bebe bisküvisini sadece 2'ye kesiyorum. Ya da şöyle de kırabilirsiniz. Bak, böyle kırayım daha iyi. Evet, direkt üstüne bak. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. İki tane muz kullanıyorum. Başka istediğiniz meyvelerden de doğrayabilirsiniz içerisine. Kivi de güzel olur. Kıymetli seyircilerim, frambuaz olur, böğürtlen olur. Allah ne verdiyse hiç böyle fırın filan olmadan anında hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı. Şimdi şuradaki damla çikolatadan biraz da üzerine aksesuar için ayırıyorum. Ayırdım. Burası hazır. Hemen şimdi böyle hızlıca şurada, tam şu noktada fındıkları iri parçalı yapacağım böyle. Çıtır çıtır kırılmış fındıklar olacak. Fırın kavrulmuş fındık, bunu içleri bakın kızarmış. Güzel. İsterseniz robottan da parçalayacağına geçebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi böyle dişe dokunan. Böyle yaptığınız zaman çıtır çıtır eder yerken. Parçalayıcıdan geçirdiğinizde biraz onu fazla küçültebilir. Toz haline getirebilir. Ama bu benim yaptığım şekliyle var ya, müthiş bir şey olur sevgili seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Yerken bir fındık çıtırtısı almak istiyorum diyen seyircilerim için geliyor. Vay, çok da güzel, besleyici ve vitaminli oldu.
çoluk çocuk herkes yesin. Sevgiyle yesinler. Şifa olur inşallah diyoruz. Ve spatula ile karıştırıyorum. Bisküvi, çikolata, muz, fındık, Allah ne verdiyse istediğiniz ürünleri katabilirsiniz. Burada güzelce karıştırıyorum. Ve aynı kabında düzleyip bırakıyorum. Ondan sonra da üzerine çikolata sos pişirip çikolata sosunu dökeceğim. Şimdi bir güzel karıştıralım. Çok güzel oldu. Her mevsim yapabilirsiniz. İstediğiniz mevsimde yaptığınız zaman mevsim meyvelerinden koyun içine. Evet, çay saatinde acaba ne tatlısı yapsam diyen seyircilerim için güzel bir alternatif çözüm oldu inşallah diye düşünüyorum kıymetli seyirciler. Evet, tatlımızı hemen şöyle düzledim ve buraya kıymetli seyircilerim ne yapıyoruz? Sosu hazırlıyoruz. Geç sosu açtım. Sosta neler var? Bir poşet çikolata sos. Bu sosların bir sütlü olanı var, bir de bitter olanı var. Acı sevenler bitterini kullanabilirler. Ben normal sütlüsünü tercih ettim. Ölçümüz bir poşet şanti, özür dilerim bir poşet çikolata sos, 2,5 su bardağı yani yarım litre sütle birlikte kaynıyor, soğuyor. Tatlıyı da dolaba gönderiyorum, sertleşiyor. Soğuk sos buz gibi tatlıyla buluşuyor. 2-3 saat dolapta dinleniyor, demleniyor. Sonra kaşık kaşık afiyetle servis ediliyor ve yeniliyor. Çikolata sosumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika yeterli olur sosu için. Gayet de güzel oldu. Şimdi buradaki isterseniz parfe olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi aklıma geldi. Kıymetli seyircilerim, bu tatlıyı parfe olarak da değerlendirmek mümkün. Parfe olabilmesi ne yapmamız gerekiyor? Normal dolapta 1-2 saat kalsın. Bisküvileri biraz yumuşasın. Ondan sonra dondurucuya koyun. İstediğiniz zaman çıkartıp çikolata sosunu döküyor. Hemen servis ediyorsunuz. Çikolata sosu ile birlikte dondurucuya koymayalım. Tamam, sosumuz pişti. Sos hazır. Tatlı hazır. Dolaba gidecek. Dolapta 3-4 saat kalsın. Sosumuzu da ben karıştıra soğutacağım. Sonra da birleştireceğiz. Sonra da kaşığı daldırıp sevgiyle sevdiklerimiz sofrada bu güzel tatlıyı bekliyor olacaklar. Tatlımız 3 saat buzdolabında durdu. Sosumuz tamamen soğudu bakın. Görüyoruz, soğumuş bir çikolata sos. Oktay Usta, ne kadar soğudu bu tatlı derseniz şöyle çeviriyorum bakın. Herhangi bir dökülme yok. Tam istediğimiz gibi olmuş. Şimdi hemen çırpma telini çıkartıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle çikolata sosumuz tatlımızın üzerine geliyor. Allah Allah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun. Canım benim, sevgiyle iner misin? Sevdiğimiz insanlar soframızda olsun inşallah. Bu niyetlerle, bu dualarla sizler için tarifler hazırlıyorum. Bol soslu, güzel bir tatlı oldu. Sütlü tatlı, meyve, içinde çikolatası, fındığı, hatta fındık ve cevizi birlikte karıştırabilirsiniz aynı zamanda. Ceviz, fındık, Allah ne verdiyse, imkanlarınız neye müsaitse. Üzerine şimdi Antep fıstığı biraz veriyorum. Güzel şöyle kaşık daldır ye tatlısı olsun ismi isterseniz. Çikolatalı meyveli daldır ye tatlımız servisimize hazırdır. Damla çikolatalardan da biraz üstüne serpiyorum. İnşallah güzel bir tarif olmuştur sizler için. Sizlerden gelen yorumları okuyorum, takip ediyorum kıymetli seyircilerim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ama sizden ricam beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir de 1 milyona hep birlikte gidiyoruz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.